Günaydın. Kendin Yap serisinin yeni bir bölümünden merhaba herkese. Böyle farklı bir girişi oldu bu bölümün. Biraz sizi bilgilendirme ve konuşma yapma gereği duydum. Çünkü %80 ihtimalle benimle aynı problemi yaşıyor olacaksınız. İleriki zamanlarda ya da şu an yaşıyor olursunuz. Konumuz ne? Konumuz ön disk frenin eğiliyor olması. Şimdi şu trafiği biraz atlatayım ben. Bir yola çıkayım. Orada devam edelim. Evet, nerede kalmıştık? Ön diskimizin eğiliyor olmasında. Bu nedir? 70 ya da 80 kilometre hızlardan sonra ön frene dokunmanızla beraber motosikletin dağılıyorcasına titremesi. Bunu niçin yapıyor? Ön diskin yamuk olmasından, eğilmesinden. Şimdi bu içeriye girmeden önce bir kere grup üyemiz Ali Sandıkçı, hem benim değerli bir arkadaşım hem de grubumuzda değerli bir katılımcı kendisi. WhatsApp grubunda, Zontes grubu için konuşuyorum. Onun katkılarından dolayı ben teşekkür ederim. Bana bu video için birçok katkısı oldu kendisinin. Hem fikir babında, hem görüşleri babında, hem de tecrübesi konusunda. Buradan kendisine tekrar selamlarımı iletiyorum. Şimdi gelelim ön fren diskimizden başlayalım. Böyle madde biraz gidelim, çok da konuyu uzatmadan. Bizim ön fren diskimiz yüzer disk. Yani çoğu motosiklette olmayan, genel itibariyle racing, yüksek performans cadde ya da pist motosikletlerinde kullanılan bir sistem bu. Bu sistemin bir scooter'da olması avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Bunun kararını videoyu izledikten sonra sizler verirsiniz. Böyle bir yandan işte sabah İstanbul'un kaotik trafiği, bir yandan da size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın, arada böyle kesintiler oluyor. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistem şöyle çalışıyor. Balataların yüzeye tutunduğu parça ayrı bir parça diskte. Diskin göbeği ayrı bir parça. Janta bağlanan göbeği ayrı bir parça. Bu iki parça genelde birbirinden ayrı. Arasında bobin denilen, yani büyük perçinlerle beraber birbirine fabrikasyon olarak bağlanıyor bunlar. Bu iki yüzey birbiriyle fabrika verilerine göre hemen hemen ortalama genel itibariyle hepsinde aynı mantık. 2 milimetreye kadar oynama, her yöne oynamaya izin veriliyor. Bu ne işe yarıyor? İşte yüksek performans motosikletlerinde ön frene çok fazla kullanıyorsunuz. Tabii motosikleti ön frenle durduruyorsunuz hani yüksek hızlarda. Bu ne demek oluyor? Ön diskin aşırı şekilde ısınmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bu ısınan malzemenin de bir şekilde genleşmesi gerekiyor. İşte bu bobinler bu genleşme işine yarıyor. Yani o disk genleşebiliyor, büzüşebiliyor ve kendini daha çabuk soğutabiliyor. Isı transferi daha iyi oluyor. Bunun bir scooter'da kullanılıyor olması ilginç. Burada tabii disk hareketli olduğu için kaliper de sabit bir kaliper. Ön kaliperimiz sabit. Şimdi arka ise tam tersi. Şuraya bir geçeyim, devam edeyim ben. Şimdi arka kaliper hareketli, arka disk sabit. Yani önün tam tersi oluyor. Onun için arkada herhangi bir eğilme ya da bir şey hissettiğinizde bunu kaliper çok rahat şekilde tolere edebiliyor belli bir şeyi kadar, boşluğa kadar. Şimdi bu ön diskteki olay ne oluyor? Nasıl bir problem yaşıyorsunuz? Şimdi bu yaşadığımız problem motosikletle ilgili değil. Bu ön diskin sistemiyle ilgili. Bu ön diskin sisteminin adı ne? Floating rotor diye geçiyor. Yani yüzer bir disk diye geçiyor bu. Evet, şimdi ön diskimiz niçin bu hale geliyor? Buna başlayalım, konuşalım. Ön diskimizin bu hale gelmesinin başlıca sebebi bu sistemden kaynaklanıyor. Bu floating rotor denilen bir sistem bu. Şimdi bunu kuru zeminde kullandığınızda, yani böyle tozsuz, temiz, işte pistte kullandığınızda ya da yazın işte tozsuz bir ortamda, yağış olmayan bir ortamda kullandığınızda bir sıkıntı kolay kolay çıkarmayacak bir sistem. Fakat benim gibi kışın yağmurda, çamurda
kullanıp üstüne bir de motoru sürekli yıkamazsanız, ki ben işte bütün kış yıkanmadım motosiklet. Maalesef o ön diskin arasındaki bobinler dediğimiz o hareket etmesini sağlayan parçaların arası zaman içerisinde orası toz, toprak, işte kum taneleri, çamur, hepsi böyle yavaş yavaş doluyor. Dolduğunda bizim motorda 5 tane var bu bobinden. İşte birini sağa doğru yaslıyor, birini sola doğru yaslıyor diskin. Disk böyle artık yani eksenel halini kaybediyor. Artık bir eğri büğrü hale geliyor. Siz de ön frene asıldığınızda, ki ön frende bizim 4 piston var, orada ciddi bir güç var. Yani siz burada sıktığınızda oraya ciddi bir güç aktarılıyor. O diski maalesef kağıt gibi artık eğmeye başlıyor. Ve ön diskiniz bu saatten sonra eğilmiş hale geliyor. Şimdi bu problemi biz sadece Türkiye'de motorda yaşamıyoruz. Hani bu problem o kadar çok yaşanıyor ki. Bunu ecnebiler çözüm bulmuşlar. Sökülebilir, takılabilir bobin yapmışlar. Bu ne demek? O perçinleri, fabrikasyon perçinleri söküyorlar. O perçinlerin arasına artık sekmanlı ya da civatalı, işte motorunuzun modeline göre üretilmiş parçaları takıyorsunuz. İşte bunu başlıca çözüm üreten firmanın bir tanesi de Hollandalı bir firma. Biz bunlarla irtibata geçtik, konuştuk. Bize teknik çizimlerini gönderdiler. İşte 2 tane sistem önerdiler motosiklete göre. Şimdi bu motosikleti tanımıyorlar onlar. Bazı ölçüler istediler böyle hassas. Sağ olsun Ali o ölçüleri böyle milimetrik bir şekilde videosuyla, görseliyle beraber bana iletti. Biz de adamlara ilettik. İşte onlardan bununla ilgili bir çözüm teklifi istedik. Bize bir çözüm önerecekler bununla ilgili. Bu çözümü de sizle paylaşmış oluruz ileriki videolarda. Şimdi şöyle stabil gidelim ki konuşmaya devam edelim. Hem trafiği takip et 360 derece, hem size bir şeyler anlatmak benim için bazen zor olabiliyor. Evet, şimdi ecnebiler bu iş için sökülebilir bobinler yapmışlar. Siz şimdi orijinal diskinizin bobinlerini çürütüyorsunuz, söküyorsunuz. Bu sökülebilir, takılabilir bobinleri oraya yerleştirmiş oluyorsunuz. Bizim rotorda, yani diskte 5 tane bobinden var. Bu bobinleri belli periyotlarla, işte mesela yazın temizlemenize gerek yok. Bu yani böyle bir havada o diskin orası toz, toprak ya da pislik de olmamış olacak. Ancak yağmurda, çamurda kullandığınızda, işte tozda kullandığınızda, kışın belli periyotlarla o disk hemen bir sekmanı olacak ya da vidası olacak. Onu söküp sadece orayı temizlemeniz sürecek. Ki bu diskte ucuz bir parça değil, işte Şubat ayı itibariyle 3000 liralık bir parçadan bahsediyorsunuz. Hani söküp takması da ayrı bir eziyet. Her ne kadar 1 saat sürse de söküp takması da gene bir sıkıntı. Boşu boşuna eziyet etmiş oluyorsunuz kendinize. Onun için ecnebilerin bulduğu çözüm mantıklı geldi bize. Şimdi öyle bir çözümle bir deney yapacağız. Bir kobay yapacağız yani diskimizi. Benim söktüğüm eski diskim kobay olarak kullanacağız. Şimdi bütün dünya buna böyle bir çözüm bulmuş ve kullanıyorlar. Dolayısıyla biz de böyle bir çözüme doğru bir hareketlenme yaşayacağız. Şimdi bütün dünya böyle bir çözüm bulmuş. Biz de kullanalım, faydalanalım dedik bu çözümden. Şimdi ilerleyen zamanlarda onunla ilgili de bir ayrı bir video çekmiş ya da bilgilendirme yapmış oluruz. Şimdi yurt dışında şöyle bir şey var. Trafik böyle sıkıştığında bu soldakiler sol şeride, sağdakiler sağ şeridin kenarına yanaşıyor. Ve bu ortada motosikletler için ya da acil durum ambulanslar için bir can şeridi açıyorlar. Bu hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde bu şekilde işliyor. Tabii ki bu şeridi açtıklarında siz burada yardır yardır gidemiyorsunuz. Bunun bir kuralı var. Yani 20-25 kilometre gibi hızlarda seyredebilirsiniz burada. Ancak ambulans daha hızlı bir şekilde geçiş sağlayabiliyor bu durumlarda. Nerede kalmıştık? Evet, bu bütün dünya bu disk için, bu floating rotor, yüzen disk için bu şekilde bir çözüm üretmişler. O çözümden biz de bir çözüm çıkarmaya çalışacağız. Yani Amerika'yı bir daha keşfetmeyeceğiz. Var olan bir şeyi bizim diskimize uyarlamış olacağız. Bunu yapınca da yeni bir bölümle size bilgilendirme yapmış oluruz. Bu
Problemi niçin size anlattım? Büyük ihtimalle yani benim gibi eğer yağışta ve yağmurda işte motosiklet sürüyorsanız, bu Zontes 250T'yi sürüyorsanız bu problemi yaşama olasılığınız %80. Hatta belki daha yüksek bir olasılık. Hani sürekli sürüyorsunuz ve yıkıyorsanız belki oradan kurtarıyor olabilirsiniz ama eninde sonunda bobinlerin arası bir şekilde dolacak. Bu disk sabit hale gelecek. Çünkü oraya sıkışan parçalardan dolayı ve bu diskiniz eğilecek. Bunun için bir kaçar yok. Peki şimdi motosikletimizin yanına geçelim. Orada da ön diskimizin değişimini yapalım. Evet, motosikletimizin yanına geldik. Şu an ben bunu bugünkü hava şartlarından dolayı kapalı bir ortamda yapıyorum. Size ne kadar aydınlatılmış görüntü ya da net bir görüntü çekebilirim bilmiyorum. Elimden geldiğince tarif etmiş olacağım. Şimdi bize burada takım olarak ne lazım? Bu diski değiştirmemiz için bir tane cırcır takım lazım. Bir tork anahtarı lazım. Tork anahtarı olmadan bu tarz işlere kalkışmayın. Bir tane 8'lik alyan lokmaya bağlı. O da torkla kullanacağımız için. Bir tane ön saplamayı sökebildiğimiz için 17 alyan uçlu lokma takımı. Alyan takımı perçin tabancası. Perçin tabancası böyle çok pahalı bir şey değil. Her yerde 250-300 liraya bulabileceğiniz ve burada iş görebilecek bir perçin tabancası yeterli. Bir tane de keskili pense bizim işimizi çözecek. Pardon, en önemli üniteyi unuttuk. En önemli ünite bir tane araç kirikosu lazım. Bu işleme başlamadan burada pahalı ve değerli bir parça var. ABS sensörü. Önce bunu sökelim. Bu işlem için dörtlük alyan işinizi görecektir. Zaten motosikletin çoğu parçasını dörtlük alyan ile halledebiliyorsunuz. Şu sensörü şöyle uzak bir yere doğru koyalım. Bizden şimdilik uzak durumda olsun. Şimdi motosikleti kirkoya almadan önce gevşetmemiz gereken, bu şekilde daha rahat sökebileceğimiz 5 tane 8'lik diskin saplaması var. Şimdi onları sökelim. Bunları biraz gevşetmeniz yeterli olacak. Çünkü bunu lastiği söktükten sonra gevşetebilmeniz çok zor. Ciddi sıkılar. Evet, bu tarafta şimdilik işimiz bitti. Şimdi geçelim öbür tarafa. Şimdi motosikletin sol tarafında 2 tane burada bu saplamamızı tutan 8 alyanımız var. Önce onları gevşeteceğiz. Evet, bu diski niye bozduk? Videonun başında anlatmış oldum size. Niçin değiştiriyorum? Eğer videonun başına atladıysanız oradan tekrar öğrenmiş olursunuz. Çünkü böyle bir problem yaşama ihtimaliniz çok yüksek maalesef. Şimdi saplamayı sökebilmek için biraz güç gerekiyor. Çünkü 50 Nm fabrika verisi. Bir deneyelim bakalım. Evet, söktük. Güzel. Şimdi sistemi daha fazla sökmeden, gevşetmeden kirikoya alalım motoru. Orayı da size anlatalım. Şimdi kamerayı motorun altına sokuyorum. Bakın burada bir kriko yuvası var. Gördünüz mü? Oradan krikoyu vuruyorsunuz motoru. Herhangi bir grenajdan değil. Bakın kriko bu şekilde. Şunu alttan da size göstereyim tekrardan.
açısı bu durumda. Bunu çok fazla kaldırmanıza gerek yok. Sadece ön tekerlek yerden kesilene kadar hafif boşluğunu almanız yeterli olacak. Bakın zaten boşluğa düştü. Bakın şimdi ön saplamayı tamamen söktük buradan. Yani şu kadar çıktı. Bundan sonrasını lastiğin boşluğunu alıp çekeceksiniz şimdi kendinize doğru. Evet, saplamamız çıktı. Evet, bu iş için maalesef kaliperi de sökmemiz gerekiyor. Çünkü jantın mesafesi kurtarmıyor. Yurt dışındaki izlediğim videoda adam bunu bunsuz sökebiliyordu. Ki ben jantı da zedeledim biraz. Neyse. Şimdi motoru devirmeden evet. Evet. Bunları aldık. Balata durumumuz da zaten bitmek üzereymiş. Evet, bu motor için ilk deneyim oldu. Evet, lastiğimizi artık almış olduk. Şimdi bu lastiğin bu tarafında şu an kamera elimde maalesef sabit değil. Hem bu yüzünde hem de bu yüzünde bakın bu şekilde burçlar var. Burçları mümkün olduğunca karıştırmayın. Dokunmayın bence. Bu şekilde kalsın zaten. Şimdi geçelim diski değiştirmeye. Şimdi lastiğimizi yere yatırdık. Şimdi önce diski sökmemiz gerekiyor. Bu gevşettiklerimizi burada söküp alalım. Şimdi ABS halkasında bu diskten söküp yeni diskimize takmış olacağız. Şimdi tekrar söyleyeyim, bugün hava şartlarından dolayı bu değişimi kapalı bölgede yapıyorum. Çekim açıları, ışık, renk, ses nasıl oluyor bilmiyorum. Dış mekan gibi olmayacağı kesindir. Ama en azından size bir yol haritası gösterecek bir içerik olmuş olur diye düşünüyorum. İşte toplam bir saatte değiştirebileceğiniz bir disk değişimi olacak. Bunlara bakın, ilaç sürülmüş. Şimdi evet, diskimizi söktük. Bu diskte başımıza bela olan yerler bu bobinler bakın. Şimdi bu parçayla bu parça birbirinden ayrı. Bakın bu disk de aslında bu disk şu an 8000 kilometrede. 8000 kilometrede başına bu işin gelmesinin sebebi benimki motoru kullanamayacak kadar titreşim oluştu yani. Bu perçinlerin, şunlar bobin, bakın fabrikasyon bir perçin bu. Bu bobinin arasının pislik dolup bu diskin artık hiçbir şekilde hareket etmiyor oluşundan kaynaklı. Kiminin arası burada doluyor, bu disk bu tarafa bakıyor. Kimin arası bu tarafa doluyor, bu tarafa bakıyor. Ve siz freni sıktığınızdaki orada muazzam bir güç var. Bunu kağıt gibi maalesef eğiyor. Bunu ancak tornada hani bakılıp düzeltilebilir mi? Düzeltilemez maalesef. Bu disk yüzeyi eğildikten sonra bu çöp. Kurtarabilir miyiz bilmiyorum. Bakacağız ona. Ama şu bobinlerin sökülebilir, takılabilir versiyonları var. Ecnebiler bu problemden dolayı buraya bir upgrade üretmişler. Bir parça üretmişler kendileri. Ve çok da yaygın kullanılıyor yurt dışında. Fakat bizim Türkiye'de yok. Çünkü bizim Türkiye'de bu yüzer disk olayı çok fazla yok zaten. Bu motosikletle beraber geldi galiba. Birkaç tane de racing de mevcut. Şimdi buradaki şu ABS halkasını alacağız. Bakın şunlar perçin. Üçlük ufacık perçin. Şimdi bunları böyle keskili penselle buradan tık diye aldınız mı zaten o da boşa çıkacak. Hadi onu da alalım. İşin en uzun tarafına geldik. En uzun tarafı da bu perçinleri sökmemiz gerekiyor 5 tane. Bu ABS sensörünü alabilmemiz için. Şimdi bunu şu matkap ucuyla ya da dörtlük bir matkap ucuyla, ben şu an elimde bu var. Bunlarla çürütüp gevşetip alacağız. Başlayalım bakalım.
Evet, perçinleri çok zor olsa da sökebildim. Bunun için yani sütun bir matkap olan bir yere gitmek lazım ki hemen tık 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 yapasınız bunu. Yoksa çok zor. Şimdi bu ABS sensörünün bir yönü var. Bunun yönü ne demek? Aldığınız diskin şu arkasındaki pullu kısma doğru takacaksınız bunu. Ön tarafta değil, bu bölgede olacak. Şimdi yeni diske onu takalım. Evet. Yeni diskimiz Doradoruk'tan, Fuat'tan 3000 TL'ye alınan bir disk. Şubat ayı fiyatıyla. Çok da ucuz değiller maalesef. Şimdi bakın bu böyle tıkır tıkır oynuyor. Hani bu freni ilk bastığınızda tık diye ses duyuyorsunuz ya. İşte bu ses o ses. Şu bobinler artık serbest bir şekilde oynuyor. Tabii bu şu an çok sıfır oldu. Yani sıfır olduğu için hiçbir hareketi şu an çok az kısıtlı. Birkaç fren sonra bakın şu an tıkır 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 oynuyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Evet, şimdi bunun montajını yapalım. Şu gerçekten çok zor çıkıyor. Yani bunun için dediğim gibi tekrar profesyonel bir destek alın bence. Bunu şimdi yerine takalım. Konumlandırıp perçinlerini. Hadi bakalım. Şimdi konuyu size şöyle özetleyeyim. Bir kere tecrübe olsun bize. Şimdi yurt dışında herkes bunu buraya perçinleri söktükten sonra maalesef paslanmaz. Bir civata ve somun alıp o şekilde takıyorlar. Ben dedim ki perçinle yaparız orijinali perçin, fakat orijinal perçin yani Zontes'in talep ettiği perçin 1 santimlik. Bizim Türkiye'de satılan perçinlerin hepsi 0,9 yani tam 1 santimlik değil. Dolayısıyla bu perçin buraya kısa geliyor ve bunu tutmuyor. Şimdi yarın sabah itibariyle civatacıya gidip paslanmaz civata alıp motoru o şekilde toplayacağız. Maalesef bugünlük bu iş burada paydos oldu. Yarın tekrar görüşmek üzere kaldığımız yerden. Evet, motor geçici süre şöyle topladık. Sadece saplamayı taktım. Kaliperi biraz tutturdum. O şekilde aşağı indireceğim. Çünkü motoru burada bırakamam. Akşam araba geliyor buraya. Yarın ABS halkasını diske bağlayabilmek için civatalı bir çözüm yapacağım. Yurt dışında izlediğim tüm videolarda zaten bu şekilde yapılıyordu. Bir de 2 konudan bahsediliyordu. Bunlardan bir tanesi perçinin boyunun yetersiz olduğu. Yani 0,9 standart perçin ama Zontes'in 1 milimlik kullandığı bir perçin var. Şöyle kusura bakmayın, kamerayı alacağım. Onu ben hiçbir yerde bulamadım. İkinci konuda şu detay, çelik perçin diyor kendi kullanma kılavuzunda. Çelik perçin de bulamadım. Yani illaki vardır. Ben aradım, temin edemedim. Hani şu perçinlerle 0,9'luk perçin herhalde kurtarabilir dedim. 1 milimlik pay vardır. Maalesef kurtarmadı. Onun için yurt dışı forumlarında herkes bunu civatalı bir çözüm yapmış paslanmazdan. Yarın öyle bir çözüm hazırlayıp devam etmiş olacağız videoya. İşte tam her şeyi çözmeden hareket edince böyle 2 defa iş yapmış oluyoruz. Bu videolar onun için değerli videolar. Peki yarın görüşmek üzere. Evet, yeni bir günden tekrar merhaba. Dünün pazar olması ve benim civata temin edememem sebebiyle konu buraya kaldı. Bugün sabah civataları temin ettim. Civatalarımız şöyle. 3 milimlik, görüyor musunuz bilmiyorum. Paslanmaz 3'e 12 bir rondela ve bir tane de fiber somunu mevcut. Bunlardan 5 adet bizim için yeterli olacak. Bu ABS halkasını buraya montajını yapabilmemiz için. İşte bunların hepsi bir tecrübe oluyor maalesef. Perçinle yapabilirim dedim ama perçinle olmuyormuş. Yurt dışında da çoğu kişi bu sisteme dönmüş. Şimdi bu ABS halkasını bu tarafa değil, bu pahalı tarafa değil, bu diskin arka yüzeyine takmış olacağız. Şu şekilde. Bunlar için hem rondela hem de civata sabitleyici kullanmamız gerekecek ki bu açılmasın diye. Peki bunun montajını yapalım şimdi hep beraber.
Evet, beşinin de bu şekilde montajını yapalım. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, diski ABS sensörünü takmış olduk. Montajı bitti bunun. Şimdi civatalı bir sistem yaptık. Ve yurt dışında izlediğim birkaç görselde ve videoda da bu şekilde yapmışlar. Şimdi fabrika bunu çelik perçinle yapıyor. Zaten perçinleri benim çürütüp sökmem de çok zor oldu. Büyük ihtimalle fabrikasyon bir presle yapılan bir perçin sistemi var. Türkiye'de illaki vardır da nerede bulacağız, ne yapacağız falan derken onunla vakit kaybedip araştırmaktansa bu sisteme geçmek daha mantıklı oluyor. ABS halkasını 3'lük ve 12'lik paslanmaz civatayla rondela fiber somunla sabitlemiş olduk. Şimdi tekrar bunu yerine takalım. Ben dün maalesef motosikleti toplamak zorunda kaldım. Yani geçici bir şekilde ön tekerleği yerine tekrar saplamasıyla beraber tutturdum. Şimdi tekrar kirkoyla havaya alıp ön tekerleği tekrar çıkarmam gerekecek. Evet, diskimizi de yerleştirelim. Şimdi şu pahlar dışarı bakacak, unutmayın. İşte ben saplamalara biraz da böyle civata sabitleyici sürdüm. Bunları kademeli bir şekilde önce hepsinin boşluğunu alıp sonra tork anahtarıyla, ki bunun fabrika verisi 25 Nm'ydi. Ona göre tekrar sıkmış olacağız. Evet, tork anahtarımızı 25.1'e ayarladım ben. Şimdi bununla beraber sıkalım bakalım. Bunu karşılıklı önce kademeli boşluklarını alarak diski çok kastırmadan evet, bir tık ettiğinde yeterli olmuş oluyor. Daha fazla zorlamayın. Evet, şu an fabrika verisine göre de sıkılmış oldu. Yeni diskimiz artık üstünde. Motosiklete takmaya başlayalım. Evet, lastiğimizi takalım. Şu, görüyor musunuz şu an bilmiyorum. Şu burçların yönünü karıştırmayın. Bir tanesi solda, bir tanesi sağda. İkisi birbirinden farklı burçlar çünkü. Şimdi bunu yerine oturtup şimdi saplamaya genel itibariyle civata sabitleyici sürülmüyor. Fakat şunlara söktükten sonra sürmekte fayda var. Ön takımda herhangi bir şeyin gevşemesi pek hoş olmayacaktır. Bu biraz zor bir iş, evet. Burada motoru da çok fazla zorlamayın. Çünkü kirkoda olduğu için devirebilirsiniz motoru. Evet, saplamamız geçti yerine. Şimdi boşluğunu alıp ben de turuncu takip olunca maalesef böyle bazen problemler oluyor. Şimdi bunu sıkmıyorum. Sadece boşluğunu aldım. Sonra bunu indirdikten sonra diğer sıkım işlerini de yapacağız. Evet, motosikleti kirkodan indirdik. Kaliperi ve ABS'yi geçici olarak bağladım. Bunlarla ilgili yarın balata değişimi yapacağım. Bugün motosikleti kullanmayacağım için bunları şu an geçici olarak sadece sıkıp bırakmış olacağım.
Şimdi geçelim asıl saplamayı sıkalım. Evet, saplamayı 50 Nm torkla sıkacağız. Şimdi bu tork anahtarları çok pahalı değil. Gerçi benim de yoktu. Ben de yeğenimden aldım sağ olsun. Kendi motosikletini bırakınca tork anahtarını bana verdi. Evet, 50 Newton'la sıkalım şimdi. Evet, bir iki tık ettikten sonra bırakmış oluyorsunuz. Saplamayı da burada sökebilirsek. Evet, bu tarafta işimiz bitti. Sadece şu iki tane şunlara cıvata sabitleyici az bir şey sürüp tekrar yerine takalım. Ön takımda herhangi bir şeyin gevşemesi pek hoş olmuyor. Şimdi şunların sabitleyicilerin tork değeri de 20 Nm tork. Şimdi onu da ona göre sıkalım. Önce her ikisini de boşluğunu aldım. Kademeli kademeli, direkt tork değerine getirmeden. Evet. Öbür tarafı da bir kontrol edelim gene. Buradaki kilitleri hiç sökmedik ama gene de arada kontrol etmekte fayda var. Evet. Evet, şu an ön diskimizi değiştirmiş olduk. Böyle çok uzun bir süreç değil aslında. 1 saat gibi bir sürede değiştirmiş oluyorsunuz. Sadece ben perçinden dolayı maalesef bir gün atmış oldum. Şimdi bunu değiştirdikten sonra yapmanız gereken önemli bir şey var. Ön freni pompalamak. Çünkü şu an ön fren boş. Evet, şu an tutmuş oldu. Evet, disk değiştirme videomuz burada bu kadarlık olsun. Umarım size faydalı bir içerik çıkmış olur. Ben de bir etrafı toparlayayım. Yarın çünkü balatalarını değiştirmiş olacağım. O size ayrı bir bölüm olarak gelmiş olacak. Evet, sağlıkla kazasız belasız nice kilometrelere dileyelim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.